Mentrika kanalına hoş geldiniz. Bu videoda yalnızlıktan bahsedeceğiz. Yani yalnızlığın da bir çözümünü bahsedeceğiz. Günümüz modern çağındaki yalnızlıktan bahsedeceğim. Yani şu anlamak gerekiyor ki geçmişteki yalnızlıklardan farklı bu yalnızlık. Şunu çok iyi biliyoruz ki yalnızlık günümüzde çok berbat bir duygu. Yani insanlar artık eskisi gibi düşünmüyor. Hani eskiden yalnızlık derken insanlar birbirini çok severlerdi ama şu anki yalnızlık teknoloji çağını ve insanların birbirine para hırsına büründüğü kapital bir düzen içinde olduğumuz için ve bu düzen bir vahşi para harcama odaklı olduğu için insanlar hep parayı bulmak ve parayla elde ettiklerini insanlara hava atmak odaklı olduğu için bu kaosun içinde insanlar birbirini sevmekten daha çok insanların umursamamazlık, bencillik ve kaostan beslenen bir nesil toplum oluşuyor dünya içerisinde ve maalesef ki insana saldırganlaşan bir nesil olmuş durumda. Depresyon, mutsuzluk, işsizlik, kaos, onlar bunlar şunlar vesaire. Yani insanlar artık hep böyle nefretin içinde boğulup birbirine sevgiyi paylaşmak yerine daha çok böyle parçalamak, bölmek, elde ettiği gücü elde ettikten sonra köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyen nesil oluşan bir toplulukta yaşıyoruz. Ama bu yaşadığımız topluluk maalesef ki geleceği inşa edecek bir nesil değil. İnsanlar da hep böyle kaostan beslenmeyi seviyorlar. Beslene beslene ne oldukları açıkça belli. Ve insanlar yarın düşünmek yerine şu an düşündüğü tek şey iş bulmak, para kazanmak, kredi borçlarını ödemek, birisiyle evlenmek, kazandığı parayı harcamak, yemek, içmek bunun derdindeler. Yani insanlar birbirini gerçekten sevdikleri falan yok. İş için seviyorlar. Okul için seviyorlar. Bir yere gitmek için seviyorlar. Yani köprüyü geçene kadar seviyorlar. Yani dürüstlüğü yok içinde. Hepimizin başına gelmiştir. Şunu çok iyi biliyoruz ki yalnızlığın kavramı şöyle: sevgilinizden, eşinizden, annenizden, babanızı kaybettiğinizde ölüm olsun ya da ayrılık gibi vesaire olduğunda hep insanlar yaşamıştır. Hep böyle kaybettikleri insanlar hep içi yanında isterler. Hep böyle sevilmek, biri tarafından sevilmek, hep sevilmek ki mutluluk duygusu aşılansın. Ama açıkçası günümüzde insanlar birbirine sevgi aşılanmıyor. Hep herkesin derdi parayı bulup istediklerini elde etmek. Ama şu da çok iyi biliniyor ki İnsanların yaptıkları bir de bir şey vardır. Yani insanlar birini sevdiğinde ya da sevmediğinde biri tarafının bir darbeye uğradığında yani nefret duygusu aşılandığında yani kıskançlık diyoruz genelde buna. Bu kıskançlık olan insanlar birilerinin sevgi için olup benim kendisinin yalnız kalıp mutsuz olduğunda bunu bir intikam almaya biçilen bir kıskanç nesil de oluşabiliyor. Bu oluşan nesilde de maalesef ki sevgisizlikten kaynaklanan bir aktarım oluyor ve sevgisizliğin olduğu dünyada da insanlar birbirine güvenmeyen nefret odaklı insanlar oluşuyor ve bu da kötü insanlar oluşuyor. Aslında kötü insan diye bir şey yok. Kötü insan dediğimiz insanların hepsi düşünen, anlayan, anlayabilen ve insanı inceleyebilen insanlar ama onlara insanlara sevgi gösterilmemiş ve onların o zeka seviyesinde olmadıkları için bu iyi insanlar onları garip ve aptal olarak algıladıkları için o insanlara karşı bu kişiler saldırganlık besleyebiliyor bazen. Teknoloji çağının en büyük sorunu ne biliyor musunuz? İnsanları böyle telefon, internet, bilgisayar, tablet gibi internete bağlayan dijitalleşme adı altında insanları birbirine yakınlaştırma odaklı olarak çıkan bu teknoloji denen şey halbuki günümüzde bir menfaat ve çıkar odaklı olmaya dönüştü. Yani para kazanma odaklı. Ki para kazanma odaklı bile artık kurallar çerçevesinde kısıtlanmış durumda. Bu YouTube için de geçerli, diğer sosyal medyalar için de geçerli. Belli bir takipçi, belli bir izlenme odaklı olduktan sonra para kazanmak aktif oluyor neyse. İşte bunun işte olduğu dönemden beri şunu çok iyi biliyoruz. Yalnızlık denen şeyde şu şey var. İnsanları düşünmeye neden oluşturuyor. Yani yalnızlık insanı düşündürmeye, akıllandırmaya, hayatta neyin ne olduğunu sorgulamaya, tek başına kaldığında bunu yapmaya neden oluyor. Ve bu da gerçeklerle yüzleşmek ve erken yaşta olgunlaşmaya neden oluyor. Yani çocuksu halden bir anda olgunlaşmış bir insana dönüşüyor insan. YouTube'un şöyle bir algoritması var. Yani insanları birbirine tanıştırmak için ses ve görüntü oluşturan bu video platformu denen bu site. Ki günümüzde bir YouTuber'lık diye bir kavram çıkardı. YouTuber olmak. Yani YouTuber'lık diye bir kelime yok. Yabancı bir ülkeden gelmiş bir kelime. Aslında YouTuber demek değil de bunu fenomenlik mi desek ya da dijital içerik üreticisi desek ki genelde böyle olması gerekiyor. Yani insanlar kendilerini ifade etmek için bir ses ve görüntü aracı olarak mikrofon, bir kamera, bir ışık, bir internet altyapısıyla her şeyi ifade edebiliyor. Eskiden televizyona bağımlıydık. Eskiden ana akım medya vardı. Yani insanlar para karşılığı bir şey izleyip o ekranda gördüğü şey ya da ücretsiz olarak uydudan izlediği görüntüler vardı. Artık insanlar ünlü olmayı bile artık televizyondan ya da bir ses dergisinden ya da bir Best Model of'ta bir model olarak ya da oyuncu olarak değil. Artık insanlar ünlü olmayı bile internet üzerinden yapabiliyor. Çünkü sosyal medyada bir şey var. Belli bir kitleyi elde edebiliyorsun ve elde ettiğin kitle üzerinden para da kazanabiliyorsun. Arkadaş da olabiliyorsun. Onlarla anlaşabiliyorsun. Mesela birçok şeyler olabiliyor. Ama şu çok iyi biliniyor ki insanlar günümüzde sosyal medyayı birazcık daha çığırından çıkarmaya başladı ve insanlar artık yalnızlaşmaya başladı. Kendi arasında, kendi bireyinde insana yalnız aslında. O milyonluk takipçisi olan abonelerin çoğunda kullanıcıların hepsi yalnız. Arkadaş ortamı falan yok. Enes Batur başta olmak üzere yani birçok fenomenden çoğu hepsi yalnız. Yani kendileri gibi arkadaş ortamları yok. Yani etrafında yalakası gevşeği, inatçısı gevşeği, işe gireni arkadan paraları kaldıranlar her pislik var. Yani dürüst olanı yok.
Bir insan bir kameranın karşısında kendini ifade edebiliyorsa, sosyal medya üzerinde başta YouTube olmak üzere video ve ses üzerinde yapabiliyorsa, bu insanlar kendi sosyalleşmek için fiziksel olarak toplum içinde, yani meydanlarda, sokaklarda, okulda, üniversitede, iş yerinde falan değil de daha çok kendileri gibi düşünen insanları internet üzerinde bulmaya çalışabiliyorsa bu güzel bir şey. Ama maalesef günümüzde bu çok zor. YouTube'da başta olmak üzere bu algoritmalar maalesef insanları önermiyor. Önermediği bir algoritma içerisinde insanlara daha çok havuz medyası oluşturan, yani bu deniz Duygu Özaslan'ın Ruhi Çenet gibi vesaire bu popüler kanalları ön planda tutan bir algı olduğu için yani insanlara değer vermiyor. Yani şunu çok iyi biliyoruz ki insanlar yalnızlaşmasının nedeni şu: gerçek insanları bulmak istiyor. Yani gerçek insanlar her yerde. Ama onlara ulaşmak, sokakta ulaşamazsın, iş yerinde ulaşamazsın, okulda ulaşamazsın, ne bileyim meydanlarda ulaşamazsın. Orada burada ulaşamazsın. Yani ulaşabileceğin tek bir aracılık var: dijital çağ. Ve bu dijital çağ içerisinde ses ve görüntüyle ulaşmak kolay. Ama seni öneren bir video sitesi varsa eğer. Kanalımız yavaştan büyümeye başladı ama abone sayımız ve izlenme sayımız artmıyor. Bunun nedeni algoritma yüzünden maalesef kanallarımızın içerikleri daha fazla kitleye ücretsiz olarak ulaşamıyor. Maalesef şu anki yapmak istediğim şeyi yapamıyorum. Yani Google Ads'ten reklam vererek de büyük bir kitleye ulaşamıyorum. Yani para karşılığı bir hile yapmayı bile düşünebildiğim oldu ama bunu yapmayı düşünmek istemiyorum. Maalesef ki insanlar videoyu izleyip tamamen izlemiyorlar ve videonun sonuna kadar izleseler ki benim anlatmak istediğim buradaki eleştiri kanalındaki içeriklerimi anlayabilen insanlar olursa, ki bu genelde olacak, ben bunu biliyorum, ama hileye başvurmak istemiyorum. Yani hileyle bu işi yapmak istemiyorum. Yani doğal yollarla doğal abone istiyorum. Yani şu an belli bir kitleye ulaştık ve videoların birçoğunu oluşturmaktayım. Yani kanalda şu an 40'ı geçtik video olarak. Hedefim 250 tane video yüklemek. Yani bunu başarabilirsem, eğer ki başaracağım, ki yapacağım, birçok konuyla ilgili ele alacağım birçok şeyler var. Yani bunları gerçek hayatta olan birçok konuları ele almayı düşünüyorum. Yani birçok içerik var ve şunu çok iyi biliyorum ki kanalın büyümesi için çok uğraşıyorum. Yani şu an gördüğünüz ekrandaki kanala abone olmanızı istiyorum. Beğenmenizi, işte arkadaşlarınıza önermenizi istiyorum. Yani birçok insanlara ulaşmasın. Yani videoyu sonuna kadar izleseniz çok iyi olacak. Yani videonun belli bir süresine kadar izleyip bırakmanıza gerek yok. Yani sonuna kadar izleseniz, anlasanız, içeriğin ne olduğunu anlasanız ki anlayacaksınız. Ama insanlar, çoğumuz maalesef bunu izlemiyor. Kapak fotoğrafına baktıkları gibi bir bakıp çıkıp yapmakla olacak iş değil. Yani videoyu bir yorum yapın. İşte yorumlasın, çoğunuzu okuyorum zaten, yorumunuzu beğeniyorum. İşte kalp atıyorum. Yani birçoğunuz yapıyorum. Ta ki küfür etmediğiniz sürece, yani saygı çerçevesinde bu kanalın büyümesi gerekiyor. Yani ben birçok içerik üretmek üzerinde uğraşıyorum. Yani bu kanalın büyümesi gerekiyor. Yani büyük kitleye ulaşması lazım. Yani ana sayfada büyük bir şekilde ücretsiz önerilmesi için uğraşıyorum. Yani şu an maalesef ki algoritma izlenme süresi yüzünden, ortalama izlenme süresi yüzünden önermiyor. Yani bu önermediği sistem yüzünden büyük bir kitleye ulaşamıyoruz. Bunun için çok YouTube'a çok kızgınım. Maalesef bu getirdiği algoritma hiç adil değil. Popüler havuz medyası oluşturulmuş kanalları önerip insanları o alanda daraltıp onları izletiyor. Bizim gibi küçük kanalları büyütüp göstermiyor ve hiç destek olmuyor gibi. Sosyal medyanın bir taraflı olması hiç hoş değil. Tarafsız olması gerekiyor. Bir kanal yayın yapıyorsa onu özgürce, taraf göstermeden YouTube'un kurallarına göre yayınlanması ve herkese önerilmesi gerekiyor. Dert para kazanmak değil. Dert doğru insanları doğru şekilde sosyal medya üzerinden bulabilmek. Toplum içinde insanları bulamaz. Yani insanlar, herkesi düşünmek zorunda değil. Herkese değer vermek zorunda değil. Herkes kendi sevebileceği insanı bulabilmek için uğraşıyor. Ama YouTube tek taraflı yüzey yaptığı için havuz medyası oluşturdu. Bu Ruhi Çenet, Duygu Özaslan, Enes Batur gibi kanalları insanlara önerip diğer kanalları önermeyen, keşfete düşürmeyen bir politika izlediği için maalesef YouTube dürüst değil. YouTube Türkiye'de buna dahil. Dürüst olmayan bir kanal içerisinde büyümeye çalışan bir kanal arası ve küçük kanallar büyüyemiyor. Başka videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.